müthiş bir böyle hani sallanma, beşik gibi diyeyim, çalkalanma şeklinde. İşte insanın aklına ilk çocukları geliyor tabii. Kızlar yanımdaymışlar, yani onlar gelmişler ve ben deprem gecesi elimi attım ve hani onlarla birlikte yataktan, yani böyle ayağa kalkarak değil, hani sürünerek diyeyim, yani gerçekten ayakta durmak imkansızdı çünkü. Üstlerine, yani altıma alıp onları üstlerine kendimi kapattım çünkü devamlı bir şeyler dökülüyordu her yerden. Depremin ilk anında ayaktaydım. Annem hastanede yatıyordu ve bypass ameliyatı olacaktı. Saat 4 çeyrekte, 4:17'de böyle bir depremde sarsıldık. Bulunduğumuz hastane yaklaşık bir 3 kat altımızda çöktü. Öne doğru ve yana doğru eğildi hastane. Bizim bulunduğumuz katta da bir hani gitseniz yıkılacak durumda duvarlar vardı. Engelli bir tane hasta vardı, hasta yakını vardı. 2 tane yaşlı vardı. Yürüyecek durumda bile değillerdi. O blokların ayrıldığı noktaya gidip baktım, aşağısı yaklaşık 20 metre mesafe var. Merdivenler de karşı tarafta kaldı ve halen sallanıp duruyorduk zaten. Yangın merdivenlerine baktım, yangın merdiveninin kapısı açılmadı, oradan inilebilir mi diye. Hasta yakın olarak duran bir tane genç vardı. Baktık ki yere çok yakınmışız. Balkonun camlarını kırdık, balkonlar camla kapatılmış. Aşağı baktık, demirler yukarı çıkmış. Aklımıza şey geldi, hasta yataklarını aşağı atmak geldi. Hasta yataklarını toplayıp 4-5 tanesini, koltuğun minderlerini üst üste attık. Ve o genci önce ben elimle aşağı sarkıttım. Ve aşağıda diğer hastaları kendi karşılamaya başladı. Herkesi tek tek ben sarkıttım, arkadaş tuttu. Verandaya indikten sonra bir kat daha inmemiz gerekiyor. 5-6 metre mesafe var. Yağmur yağıyor, karanlık. Alt taraf asfalt ve yan. Acilin girişi. İnebileceğimiz tek yer orası. Dışarı çıktığımda çok mahşer meydanı gibi, yani öyle tabir etmem gerekirse, işte parmak arası terliklerle inenler, atlet falan, böyle hani çok karmaşık bir ortam vardı. Çok kar yağıyordu. Hastalar üşümesin diye çarşafları alıp başlarına koymuşlardı. Onlarla örtünerek çıktılar dışarı. Hastaların üzerindeki çarşafları aldık, birbirine bağladık. İnsanların koltuklarının arasından, altından bağlayıp aşağı doğru sarkıttık ve öyle indirdik insanları. Hastanede en son ben artık o kalan çarşafları o demirlere bağlayıp tutunarak aşağı indim. İnşaat vardı bizim evin arkasında, böyle bir konteyneri vardı. Onun çocukları oraya ıslanmasınlar diye yerleştireyim dedim. Bu arada kayınvalidem bizim evde yaşıyordu. Son 5-6 aydır son dönem kanser hastasıydı. Yani onun oksijene bağımlı olduğu için hani çıksam indirebilir miyim? Çocukları bırakamıyorum, yukarı çıkamıyorum. Yani çocuklar kaçırılır mı diye düşünüyorum bir yandan. Karanlık, soğuk. Deprem 4'ü 17 geçe gerçekleşmişti, 6 Şubat depremi. Ve biz ilk haberimizi 4.30'da telefonlarımızın çalmasıyla aldık. Ve Türk Tabipleri Birliği'nde toplantı yapmak üzere arkadaşlarımızı acil toplantıya çağırdık. Tabii haberlerin ortaya çıkmasıyla birlikte ilgili özellikle öncelikle tabii Maraş merkezli olarak paylaşıldığı için Maraş'taki tabip odamızı, oradaki arkadaşlarımızı arayıp ne olduğunu öğrenmeye çalıştık. Ve sonra da çok geniş bir alanı kapsadığını gördük ne yazık ki. Kahramanmaraş'ta yası olmayan, cenazesi olmayan hiçbir aile, hiçbir fert kalmadı gibi. Herkes yasını yaşamaya çalışıyor, acılarını unutmaya çalışıyor. Bir yandan da hayatını devam ettirmeye çalışmakta. Saat 6'dan itibaren Türk Tabipleri Birliği'nde toplandık ve ilk olarak Merkez Konseyimizin 2 üyesini Doktor Aydın Şirin ve Doktor Onur Naci Karahancı'yı bölgeye çalışmaları gözlemlemeye ve neler oluyor anlamak için gönderdik. Haberleri alıyoruz, illerle görüşüyoruz, illerle değerlendirmeler yapıyoruz ulaşabildiğimiz kadarıyla. Sonrasında işte artık deneyimimizin de olduğu için
TTP çalışan arkadaşlar hemen hızlıca sahaya gidecek malzemeleri fazlasıyla tedarik için çadır, mat vesaire birçok şeyi hazırlamak için hemen çalışmaya başladılar. Sonrasında da artık odalara yazışma, olağan dışı durumlarda sağlık hizmeti kolunun bazı planlamalarını, işte kullanacakları işaretleri falan hazırladık. Bizim Türk Tabipleri Birliği olarak olağan dışı durumlarda sağlık hizmetleri kolumuz var. O kolumuzun sorumlusu arkadaşlarımız devreye girdiler ve hani yapılabilecekler, ne ihtiyaç var onları tanımlamaya çalıştılar. Bir hızlı toplantıyla bizim bir deprem kriz masası oluşturmamız gerektiği, bu deprem kriz masasında da yalnızca Türk Tabipleri Birliği değil, tabii sağlık alanından sağlık emek meslek örgütlerinin olduğu gruplarımız var. Oralarda da haberleşerek onların da katılımıyla Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası hızla buna döndü ve yanıtladı. Diğer işte sendikalar, emek örgütleri, sağlık alanındaki örgütlerimizden yanıtlarla bir deprem kriz masası oluşturduk. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğünde 18 kentimizde etkisini gösteren 2 deprem sonucu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve yaralılarımız var. Öncelikle enkaz alttaki insanlarımızın bir an önce oradan sağ olarak kurtarılmaları ve hemen ardından da enkazdan kurtarılan insanlarımızın gerek ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine kavuşturulmaları gerekmektedir. Fakat bölgeye olan ulaşım ve bölgeden olan ulaşım son derece kısıtlıdır aynı zamanda. Hasta sevkinde de sorunlarla karşılaşılmaktadır. Tabip odalarımıza hemen gönüllü hekim çağrıları çıkardık ve ilk gelen, zaten bizim çağrımızla beraber ilk gelen gönüllü listelerini Sağlık Bakanlığı'na da bildirdik ki Sağlık Bakanlığı'nda uyardık. Özellikle oradaki emek veren tüm sağlık emekçileri, hekimlerin depremzede olduğunu, o nedenle onların orada çalıştırılmaması, sağlık hizmeti sunumunda mutlaka dışarıdan gönüllülerle bu çalışmanın yürütülmesi, bir haftadan uzun süre kalmamaları gerektiğini, koşulların da kötülüğü dikkate alındığında bir haftadan fazlasının dışarıdan gideceklerde de tükenmeye yol açabileceğini ifade ettik. Fakat ilk başlarda Sağlık Bakanlığı çok buna bir yanıt vermedi. Yani bize zaten yanıt vermiyor ama hani yaptıklarıyla yanıt vermedi diyebiliyoruz. Hekimlik mesleğinin birinci icrası gerekiyor. Herkese duygu olarak da. Ama bir şekilde de sürecin yönetilmesi gerekiyor. Ben daha çok 99 depremi deneyimleri üzerinden de sürecin yürütülmesi konusunda ilgilenmeyi kendime üstlendim. O anlamda da süreç gelişti. İstanbul Tabip Odası'ndaki birkaç günlük çalışmadan sonra Merkez Konseyi ile ilişkilerimiz devam ediyordu. Merkez Konsey benle özel bir toplantı istediler. Hem depremin genel durumunu konuşalım, TTB'yi konuşalım, önceki deneyimlerimizi konuşalım ve sizin de Ankara'ya gelmenizi konuşalım diye bir bağlamda toplantı içeriği oldu. 99'da olduğu gibi bu Şubat 2023 depreminde de bir merkezi koordinatörlük görevi üstlenmiş oldum. Deprem olduğunda evdeydik, evin içindeydik. Önce çocuklara koştuk, çocukları çıkarmaya çalıştık. Kapım falan sıkışmıştı, çıkamadım. Komşular kapıyı kırdı falan, çıkardı. Çocukları güvenli bir yere aldıktan sonra aile bireylerini dolaşmaya başladık. Aile bireylerini dolaşırken yani telefonlar da çekmiyordu, telefonla ulaşamıyorduk. Abimgilin evi yıkılmıştı, abim, yengelerim, yeğenlerim kalmıştı enkazın altında. Oraya gittik, onlara yardım getirmeye çalıştık. Acilden aradılar, yardım istediler. Oraya gittik, biraz yardım etmeye çalıştık. 2'den sonra ikinci deprem olunca tamamen acili de terk ettik. Tekrar abimgilin enkazına geldik. Adıyaman'ın yarısının yıkılmış olduğunu gördük. Yolların hemen hemen hepsi kapalıydı. İl girişleri kapalıydı. Öncelikle çalıştığımız bölgelere ulaşımla geçti bir vaktimiz. Depremin
yıkımın büyük olduğu bir bölgede yaşadığım için bayağı bir vakit aldı. Operatörlerin de çekmemesi sebebiyle yakınlarımıza ulaşmak çok zor oldu. Hastanelerimizin durumları nasıldır, hizmet verdiğimiz bölgelerin durumu nasıldır, onları da gözlemlemek durumundaydık. Aldığımız haberlerde ilk depremden sonra devlet hastanesi binasının çalışamayacak durumda olduğu, diğer 2 ek binanın çalıştığını ve Süt İmam Üniversitesi Fakültesi'nin çalıştığı yönündeydi. Özel hastanelerin ikisinin çalışamadığı yönündeydi. Devamlı meslektaşlarımızla haberleştik. Meslektaşlarımız ailesini güvene alan doğrudan hastanelere koştu. Çok ciddi bir şekilde gelen yaralılara yardımcı olmaya çalıştılar. Meslektaşlarımız canla başla çalışırken tam ikinci bir deprem oldu. Yani o şiddetli deprem tamamen direnci kırdı diyebiliriz. Sağlam çalışan binalarımızı da terk etmek zorunda kaldık. Çünkü artık oralar sağlık hizmeti verilemeyecek durumdaydı. Biz yola çıktık. Kayseri üzerinden Adıyaman'a ulaştık. Yollar kapalıydı, bazı tüneller çökmüştü. Çok ciddi bir tipiye yakalandık. Yani gece hemen varır varmaz da hastaneleri bir gezdik. Yani baktık duruma. Hiçbir şey yok zaten, hani kalınacak yer vesaire. 1-2 saat arabada dinlendik. Sabahleyin tekrar sahaya indik. Hastanelerdeki hekim arkadaşları, işte ihtiyaçları, yıkıntıları gördük. Hızlı bir kriz masası belirlememiz lazımdı. Kriz koordinasyon merkezi belirlememiz lazımdı yerelden. Burada ilk günden itibaren hemen Adıyaman Emek Demokrasi Platformu olarak gerek hem sağlık için hem de yurttaşların diğer ihtiyaçları için çalışmaları yürüttük. Sonunda biz hızla Adıyaman'ı belirledik. Koordinasyon merkezini de belirledik. Yani cemevi de çok uygundu pozisyonu. Tüm örgütlerle sabahleyin hemen toplantı aldık. Kadınlar çok daha örgütlüydü. Cemevinde biz daha hani nasıl yapılır falan diye işte tartışmalar yürütüyoruz. Hem partilerden gelen vardı hem emek örgütlerinden. Kocaman bir kazan geldi. Bir yerde ateşi yakmaya başladılar falan. Cemevinin koordinasyonunu hazırlarken kazan kaynamaya başladı. Biz daha çağrıyı yapmadan hani bizim orada olduğumuzu öğrenince insanlar yardım malzemeleri gelmeye başlamıştı. Öğleden sonra depo olarak belirlediğimiz yeri doldu. Biz reviri kurduk. Gönüllü arkadaşlar çok fazla gelmişti. Çevre illerden genç hekimler özellikle. Onlarla bir revir hazırladık. İlaç deposunu hazırlamaya başladık. Biz tekrar Aydın abiyle ili gezmeye başladık. İldeki hem hekim durumunu, hem ihtiyaç durumunu, hem yardım durumunu. Şehirde 5 tane hastaneden bahsedildi. Bunların ikisi özel, 3'ü kamu. Kamudakiler çocuk, kadın doğum ve eğitim araştırma hastanesi. Yalnızca eğitim araştırma hastanesi çalışıyor bu 5'inden. Şu an biz Adana'da oldukça Adana Şehir Hastanesi'nde oldukça yoğun olarak çalışıyoruz. Çünkü tüm bölgenin yaralıları aşağı yukarı Adana'ya gidiyor. Bizler Maraş'a yardımların, kurtarma çalışmalarının çok şu kısa sürede, kalan kısa sürede yaşam süresinde ulaşılmasını istiyoruz. Deprem altında birçok canımız var. Buraların mutlaka kurtarılması lazım. Bu konudaki şu an organizasyon yeterli değil. Malatya Tabip Odamız yıkıldı. Malatya Tabip Odası Başkanı ve Genel Sekreteri uzun bir süre bu depremden etkilendiler. Malatya Tabip Odası'nın emektarı Mahmut Kırtay da mahsur kaldı. 12 saate yakın enkazda. Gün içinde bilgiler biraz daha netleşmeye başladı ve gördük ki 4 tabip odamızın tabip odası binaları da yıkılmıştı. Depremde zarar görmüştü. Onlarla ilgili yasal prosedür ne olmalı, kaybolan belgeler var mı, malzemeler, eşyalar, bunlarla ilgili tutanakların tutulmasına ilişkin hukuki görüş aldık hukukçularımızdan neler yapılması gerektiğine dair ve tabip odalarımızı da bilgilendirdik. 4 tabip odası yıkılmıştı. Dolayısıyla büyük hasar olan iller de aynı zamanda Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya
olmak üzere. Oralara nasıl gidileceği konusunu paylaşırken merkezden biraz başlangıç itibariyle bağımsız olmak üzere tabii Merkez Konseyi'den İstanbul'da bu illerle eşleştirilen büyük tablolarını diye paylaştık. Örneğin İstanbul Tabip Odası Hatay ve Adıyaman'la eşleşme yapsın. Oralara gönüllüler, oralara malzeme, araç, gereç konusunda birincil öncelikli olsun. Tabii ki herkesin dayanışması olacak ama 11 ilimizi tasnif ettik önce. Bir sınıflandırmaya tabii tuttuk. 4 ili B grubu iller, diğer illeri A grubu iller olarak kabul ettik. Ve 3 büyük tabip odamızın desteği çok önemliydi. İzmir Tabip Odası, İstanbul Tabip Odası ve Ankara Tabip Odası bu deprem bölgesini bölüştürdük odalarımıza. Adıyaman ve Hatay'ı İstanbul üstlendi. Maraş'ı İzmir Tabip Odası üstlendi ve Malatya Tabip Odası'nı da Ankara Tabip Odası üstlendi. Ve buralara yine belediyelerle işbirliği içerisinde olsun, yine Türk Tabipleri Birliği'nin kendi iç faaliyetleri olsun, diğer bileşenlerimizle beraber, uzmanlık derneklerimizle beraber hızla çadırlar ve konteynerler gönderdik. İstanbul Tabip Odası gönüllüleriyle beraber 3 karavanla depremin 5. günü buradaydılar, Adıyaman'daydılar. Geldiler, az hasarlı sağlık binasını üst olarak kullandık, benim şu an çalıştığım ASM'yi. Oranın hemen girişini bir üst olarak kullandık. Gönüllü arkadaşlar geldi, 3 tane gezici karavan vardı. Bu karavanlarla sağlık hizmeti götürmeye çalıştık, sağlık hizmeti gitmeyen yerlere ki o zamanlar mevsim şartları da zordu, kar vardı, yolların birçoğu kapalıydı. Onlara yardım etmeye çalıştık ve köylere gidip hastaları muayene etmeye ve hastalara ilaçlarını vermeye çalıştık. Onun dışında bölge tabip odaları da bize yardıma geldi. Bölgeden Şanlıurfa Tabip Odası bir nolu ASM'nin içinde çadır kurmuştu. Oradan sonra Ortahisar Belediyesi'nin çadır kentine geçtiler. Orada sağlık hizmeti vermeye devam ettiler. Diyarbakır Tabip Odamız Narlıkuyu Çadır Kent'te bir revir kurdu. Orayı devam ettirdi sabit olan olarak. Batman Tabip Odası ve Mardin Tabip Odası da Cemevi'nde bir revir kurdu. Burada sağlık hizmetini devam ettirdiler. Biz de onun oğlu ASM'de bir revir kurduk. Orada hem aile hekimliği hem genel pratisyenlik artı kadın doğum ve diş, seyyar bir diş üniti getirdik. Kan kaybımız, yeğenlerim kayboldu, çocukları kayboldu. Şubat döneminde gerçekleşen afet Adıyaman, Hatay ve Maraş gibi Şanlıurfa'yı da etkiledi. O gün yaşanan afetle beraber ilimizde 20'ye yakın bina yıkıldı. 170'e yakın ilimizin içerisinde ölümler gerçekleşti. İlk günlerde kendi yaralarımızı sarmaya çalıştık hekimler ve sağlık çalışanları olarak. Birinci günün sonunda Urfa'dan artık çok fazla yaralı gelmemeye başladı. Enkazdan çok fazla sağ çıkartılamadı yani insanlar. Yani 2 gün, 3 gün bekleyen insanlar bile olur ki havada o dönem çok soğuktu. Adıyaman ve Hatay'dan gelen hastalarla şu an ilgileniyoruz. Maalesef kendi imkanlarıyla çoğu geliyor. Gaziantep için çok ciddi bir organizasyon eksikliği var. İnsanlar kendi çabalarıyla donmamaya, ölmemeye çalışıyorlar. Gaziantep merkez olarak aslında çok büyük etkilenim olmadı ama tabii çok ciddi psikolojik bir travma oluştu tüm insanlarda. Gaziantep'te 24 bina yıkıldı. 600 civarında da ölü oldu. Yıkım yoktu ama hiçbir şey de yoktu. Yani ilk 3 gün bütün her yer baş başaydı. Herkes baş başaydı. İlk 3 gün aslında herkes kendi yaşam mücadelesini verdi. Kendi hayatta kalma halini verdi. Kendi yemek bulma, kendini koruma, kendine bir yer bulma halini verdi.
Gaziantep'in 2 ilçesi Nurdağ ve İslahiye tamamen yıkılmış haldeydi. Gaziantep merkezde yıkılan evler ve kayıplarımız oldu. Gene insan eliyle, kolonların kesilmesiyle vesaire çöken binalarda kalan birçok yurttaşımızı kaybettik. Ama İslahiye ve Nurdağ'ındaki kadar büyük bir yıkım yoktu. Belki bir Hatay, Maraş, Adıyaman gibi etkilenmesek de Diyarbakır'da etkilendi ve halen etkisi sürüyor aslında. Kent dezavantajlı ama aslında avantajlı olduğumuz yönlerimiz de vardı. Sivil toplum örgütlerinde bizim kendi platformu diye bir oluşumumuz var. Daha 2 aydır aslında oluşturduğumuz bir oluşum olmasına rağmen hemen organize olup bir araya geldik. Hemen depremden yarım saat sonra 5-5.30 gibi aslında biz kendi deprem kriz masamızı oluşturduk. Kent koruma ve dayanışma platformu olarak gündem deprem olduktan sonra. Tabii ilk yaptığımız hani bir araya gelmek ve bunları yapmaya çalıştık. Yani hastaneleri bilgilendirme, bütün acillerle ilgili neler var, neler yok, kaç tane yaralı geldi, ne kadar etkilendi onu çıkartmaya çalıştık yani. Gidip gözlemlediğimizde aslında hastanelerde bir hasarın olmadığını yetkililerle de konuştuğumuzda, hastane idaresiyle konuştuğumuzda bir eksikliğin, bir aksaklığın, hastanelerde bir hasarın olmadığını gözlemledik. Diyarbakır sağlık hizmetleri açısından kendi kendine yetebiliyor durumdaydı. Hani bu yüzden hatta hemen arkadaşlarımız Diyarbakır kendi kendine yetebilecek durumda, biz Adıyaman'a, Maraş'a, Hatay'a yönelelim diye bizlere sürekli gönüllü arkadaşlar başvuruyordu. Biz de gitmek istiyoruz oralara diye. Sonra Urfa'nın kendine yettiğini ve yeteceğini görünce Adıyaman'a yönelme ihtiyacı hissettik. Genel olarak sadece biz değil, bütün bölge odaları Adıyaman'a yönelmişti. En yakın ili olduğu için bize. Eczacılar Birliği'nden bir davet aldık. Adıyaman Birinoğlu Sadık Hoca'nın bahçesinde bir eczacı çadırı kurmuşlardı. Bir hekim çadırda olursa çok iyi olur diye biz de hemen yola çıktık ve poliklinik hizmeti vermeye başladık. İlk etapta ciddi bir ihtiyaç vardı. Çünkü şehirdeki ASM'lerin hepsi enkaz altında kalmış, çalışılamayacak durumdaydı. Biz Diyarbakır Tabip Odası olarak depremin 3. gününden itibaren Adıyaman'da çalışmalarımıza başladık. Orada bir revir oluşturduk. Hemen ilk başta tabii tedavi edici sağlık hizmetlerine yönelik çalışmalarımızı yürüttük. Daha sonra ilerleyen zamanlarda koruyucu işte halk sağlığına yönelik çalışmalarımızı sürdürmeye devam ettik ve halen de orada çalışmalarımızı yürütüyoruz. Cumhuriyet Mahallesi revirimiz. Ama eşyalar görünmüyor ki şeyin önünde çekilsinler. Hatta karton evinde kalsın. Adıyaman organizasyonumuz biraz oturmaya, gönüllü gelişip koordinasyona oturmaya başlamıştı. Genç arkadaşların da hani desteğiyle ve Aydın abi de orada olduğu için, yani kendi ailesinden de kayıp olmadığı için hemen sahaya döndü. Kadın arkadaşlar orada mı? Bir de bir yüz ilacı. Hepsini onlara teslim Hepsini onlara verelim. Bu çocukların ishaliyle ilgili bunu suya katsınlar. Özellikle onlar için yoğurt verin. Çocuklar için günde bir bardak suya, meyve suyuna herhangi bir şey birer tane koyarsınız. Ama işte hazır suya da suyu kaynatmalarını falan. Hatay'a geç dediler. Ben de Hatay'a araçla geçtim. Hem oraya da ihtiyaç götürecektim.
Öylece 3. günde ben Hatay'daydım. Tabii Hatay'a giriş çok zordu. Çok kötüydü yollar, ulaşım, hiçbir şey uygun değildi. Ve geceleyin ben hiçbir şekliyle şehir merkezine giremedim. Hani hangi yolu denesem kapalı, bir de bilmiyorum. İnternet yok. Bir yerde artık bekledim. Bir sonraki gün sabah önce üniversiteye gittim. Orada birkaç aktivistimiz vardı. Onlarla buluştum. Onlarla durum değerlendirmesi yaptık. Sonra merkeze ulaşabildik. Önceki dönem Merkez Konseyi 2. Başkanı Ali Çerkezoğlu. Ona ulaştık. Ciddi bir krizle karşı karşıya, insanlık kriziyle karşı karşıya kalacağız. Elektrik yok, su yok. Bu iklimde depremin karşılanması yurttaşlar için çok zor. Hekimler de doğal olarak kendi yakınlarının derdindeler. Diğer deprem bölgelerinde olduğu gibi dışarıdan hekim ve sağlıkçı desteği çok önemli. O gelmiş hemen ilk anda araçlarla falan gelmişti buraya. Ve o da Ali Kanatlı'yı yani yönlendirdi. Onunla beraber hızlı bir örgütlenmeye başladık. Yaralılar gelmeye başladı. İnsanların ulaşacağı sağlık kurumları yoktu. Hastaneler çökmüştü. Hekimlerin bazıları ölmüş, bazılarının aileleri ölmüştü. Bizler hayattaydık. Bizler sağlığa ulaşamayan, ilaca ulaşamayan insanlara bu hizmeti sunmamız gerektiğini düşündük. Önce revirler kurmaya başladık. Çeşitli yerlerde insanların rahat ulaşabileceği revirleri kurduk. Türkiye Eczacılar Birliği'nden aldığımız ilaçlarla da revirlere ilaçlarımızı da koyduk ve hem muayenelerini yapıyorduk hem de ilaçlarını temin ediyorduk, hastaların veriyorduk. Bir ihtiyacı karşılamaya yönelik de, çünkü insanların ulaşabildiği bir sağlık sistemi yoktu. Muayene olabilecekleri, kent merkezinde ulaşabilecekleri yer. Çünkü hastaneler çok öncesinden itibaren kent merkezleri dışına taşındıkları için ve işte 1. basamak sistemlerde aile hekimlikleri üzerine bırakıldığı için ve onlar da uygun olmayan yerlere yapıldığı için çoğu işlemez hale gelmişti ve bizim ilk kurduğumuz yer aslında revir oldu. Sonra reviri işte saha çalışmalarına döndürdük. Saha çalışmaları daha çok gittiğimiz yerlerde bulaşıcı hastalık riskini belirlediğimiz, çevre sağlığıyla ilgili çalışmaları yaptığımız, işte aşılama, gebe takibi, 1. basamakta yapılabilecek şeylere odaklandığımız ve muayene ihtiyacı da ne yazık ki o dönemde çok fazla üst solunum yolu enfeksiyonları vardı. Hani üst solunum yolu enfeksiyonlarını da muayene edip yapılması gereken pansumanları da yapıp tedavilerini de düzenlediğimiz bir süreçti. Tabii önceliğimizin de özellikle bu tabip odalarımızın orada varlığını sürdürebileceği koşulları oluşturmak olduğunu hep beraber düşündük. Bunun yanı sıra da barınma koşulları nasıl olacak, gereksinimleri neler, temiz içme suyundan çamaşıra pek çok gereksinim de olabileceği, iletişim halindeyken meslektaşlarımızdan örneğin üzerlerindeki çamaşırlarıyla ya da işte pijamalarıyla, gecelikleriyle sokağa çıkmak zorunda kaldıkları ve enkaz altında kaldığı giysilerinin ve benzeri öğrendik. O zaman hani biz buradan bunları temin ederek gönderebiliriz, dağıtımını sağlayabiliriz dedik ama bölgede görece daha az zarar görmüş ve bu lojistik çalışmayı yürütebilecek bir tabip odamız var mı diye düşünürken Adana Tabip Odası lojistik merkezi olması hep beraber kabul gördü. Ahmet abi nasılsın? Ben eyvallah, sağ olun hocam, hoş geldin. Ne var ne yok? Vallahi iyilik, sağ olun. Buralarda yine serumların hepsini hastanede. Daha betallik var. Betallik kalsın, zamanla lazım olur. Çok geç olmadan hastaneleri dolaşarak direkt tabip odamıza geldik. Tabip odamıza geldiğimizde gelirkenki süreç boyunca Adana'daki hasarı ve insanların dışarıdaki durumunu gördük ve çalışmalarımızı başlattık. Çalışmalarımız öncelikle insanlara burayı barınmak için açmakla başladı. Sonrasında gıdasını sağlamak, güvenliğini sağlamakla başladı. Evet, burası bizim depo alanımız. Burayı biz Türk Tabipleri Birliği'nin de almış olduğu kararla lojistik merkeze dönüştürdük. Hem yurt içinden hem yurt dışından çok fazla yardım geldi. Biz de bu yardımları her gün deprem bölgesine ihtiyaçlara göre oradan
gelen isteklere göre belediyenin de yardımıyla araçlarla deprem bölgesine gönderdik. Sadece bize gelen yardımlar medikal yardımlar değil veya acil yardım malzemeleri değil. Onun haricinde her türlü yardım geldi. Biz onları buradaki hem bize yardım eden kuruluşlar aracılığıyla veya bazen satın alaraktan bu ihtiyaçları karşılamaya çalıştık. Selam, hoş geldin. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok şükür vallahi. İyisin. Çok şükür. Hazır değil mi? Hazır abicim senin. Anla, alayım sana zahmet. Evet. Dükkana gidiyoruz. İhtiyaçları alıyoruz. Buradan tedarikleri sağlıyoruz. Hijyenle alakalı şey var, ihtiyaçlar var. Onları karşılamaya çalışıyoruz. Ve yazlık kıyafet artık. Yazlık doğru. Tabii mevsimsel hani dönüşüm olduğu için ihtiyaçlar da değişecek. Yani bana göre aslında deprem bölgesindeki yani hem vatandaşlar için hem oradaki çalışan arkadaşlarımızın aslında deprem şimdi başlıyor. Çünkü yardımlar giderek azalacak ve bir süre sonra kalmayacak. Bir toplantı yaptık Nihat ve Seçkin'le. Sizin toplantınızdan sonra halk sağlıkçılarla birlikte olabildiğince Adana Tabip Odası'nın koşullarından yararlanarak oradan giderek gelerek hızlı değerlendirmeyi yapabilmeyi planladılar. Buraların hepsi binaydı. Şurada aile sağlığı merkezi var. Buraya biz geldiğimizde düşündüm ben neden hala oturuyorum, benim gitmem gerekir o bölgeye diye. Daha sonra tabip odasıyla, Çanakkale Tabip Odası'yla konuştum. Gitmemiz gerekir diye bir olağanüstü toplantıya çağırdık oradaki arkadaşları. Bu arada Merkez Konseyi ile iletişime geçtim. O DSH kolundan Seçkin Kara gel gidiyoruz dediğinde hemen yola çıktım ve Bursa'dan Ankara'ya onun kiraladığı karavanla Ankara'ya geçip konseyde bir küçük toplantı yaptık ve oradan bir gece konaklayıp 13'ünde Adana'daydım. Lojistik merkezinde. Adana Tabip Odası'nın binası sağlam olması nedeniyle orada konaklayarak Maraş'a gelip gitmeye başladık. Bu halde. Aslı Davas geldi daha sonra İzmir'den. Yola çıktığımız karavan şanzıman dağıttı Adana'nın çıkışında. Yolda kaldık. Daha sonra Adana'dan bir arkadaş bizi Maraş'a getirip dolaştırdı. Tekrar Adana'ya götürdü. 14'üydü galiba. Ondan sonra Aslı bir araç kiraladı ve hafta sonuna kadar Kahramanmaraş'ın Elbistan dahil ilçelerini ve merkezi dolaşarak durumu değerlendirmeye çalıştık. Enkaz kaldırma faaliyetleri devam ediyor. Şehrin her tarafı toz, toprak, duman. Aslı döndükten sonra ben Kahramanmaraş'a gelip bu işi burada sürdürmeye karar verdim. Geldim ama kalacak yer yok. Tabip Odası'nın bu parseli burası 250 metrekare. Yavaş yavaş Maraş'ta bir yer bulup konteynerlarımızı koyup yerleşmeye çalıştık. Çok fazla tahribat yok. Mikserle betonumuz da geldi. Daha sonra şimdiki alanı Mart başına kadar uğraşarak yarattık. Bu arada 100 kilometre mesafedeki aşağı Andırın'a gidip gelip kuzenlerimin, onlar da evi az hasarlı ama orada konaklayarak Maraş'a gelip gittim. Teşekkür ederiz İzmirli arkadaşlarımıza. Evet, konteyner geldi. Yeni yerimizde yaşam başladı.
Gece. İzmir Tabip Odası eski başkanı Fatih Sürenkök geldi. Mart başında onunla 3 gün kaldık. Konteynerlarda ilk kalışımız o gündü. Daha önce nerede çalışıyordunuz? Bu yani her yerde çalıştım. 37 yıl. Çok uzun çalışmalar olmuş. Muş'ta başladım bu arada. Ondan sonra o günden sonra konteynerlarda kalıp bugüne kadar süreci getirdik. Yani bugün 12 Mayıs. Buradaki hekim arkadaşlar ve gönüllü arkadaşlar için depremin 10. 11. günü gibi 8 tane İstanbul Tabip Odası'nın, 2 tane Eskişehir Tabip Odası'nın bize gönderdiği konteynerler vardı. Burada görülen konteynerler onlar. Hekim arkadaşlarımızı ve sağlıkçılarımızı burada misafir etmeye başladık. O gün bugündür misafir etmeye devam ediyoruz. Öyle daha rahat olur benim için. Tamam hocam, afiyet olsun size. Hocam bu da şefin spesiyel, özel spesiyeli. Bayanlara öncelik. Yaşamıyoruz hemen fotoğrafı çekiliyordu. Getiren fotoğrafı çekip kimlik bilgisi alıyordu, götürüyorduk yani burada yere. Yani çünkü bir tek kırmızı alan ve sarı alanımız boş kalmıştı. Başka bir alanımız boş kalmamıştı. Ya orada bile fasyotomiler, amputasyonlar falan daha masada sedyeyle yapılmaya başladı. Yani yer yoktu, yer kalmadı. Ya. Ben gideyim çünkü duramıyorum, seyredemiyorum. Neyse aradım. Hocalardan birisi cevap verdi sonunda. Nereye gideyim dedim. Tam 8. gün depremin. Antakya dedi ama dedi havaalanı kapalı, oraya gidemezsiniz. Adana uçağına bir afet uçağı var dedi. O afet uçağına gidin. Ekranda görünmüyor. İnanın her kapıya gittim. Kanter içinde. Neyse uçağın en son yolcusu olarak afet uçağını buldum. Ondan sonra Adana'ya gittim. Havaalanına iner inmez tabip odasından birisi beni karşıladı. Şimdi herkes sokakta yatıyor. Çok korkuyorlar. Kimse içeriye girmiyor. Dediler size en güvenli vereceğimiz yer Adana Tabip Odası'nda. Sabah 5'te beni mühendis odasından birisi aldı. Beni aldı. Antakya'ya bir gittik. İnanılmaz. Yani korku filminden beter. İnsanlar ağlaşıyor. Korkunç bir koku. Ondan sonra toz, duman. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi acilin önündeyim. Hatay'da ne yazık ki hasta kabul edecek bir tek Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nin acili var. O da sadece zemin katta hizmet verebiliyor. Bu alanları birkaç tane ameliyathaneye çevirmişler. Ancak oradan bazı cerrahi işlemleri yapabiliyorlar. Antakya'da şöyle bir durum var. Devlet hastanesi ve birkaç özel hastane yıkılmış durumda ya da hasar görmüş durumda. Eğitim Araştırma Hastanesi olarak bilinen yer faaliyet göremediği için önüne bir sahra hastanesi kurulmuş 3 tane çadırda. Çadır yok. Yani çadır çok kısıtlı, tulum çok kısıtlı, kalınacak yer çok kısıtlı. Elimizde en iyi şey o anda en büyük lüksümüz 2 tane karavanımız vardı. Kadın arkadaşlar karavanda kalıyordu. Sabah da o karavanları doldurup sahaya gönderiyorduk. Erkeklerden ya araçlarda kalıyordu ya bir çadır oluşturmuştuk. Onlar kalınıyordu falan. Herkes bir hızlıca kendini tanıtırsa hem kimdir, nereden gelmiş, ne kadar kalacak onları öğrenmeye çalışıyorlar. Şefle beraber bölgeye geldik. Meslek olarak söylersek hemşire, yani kaç hemşire, kaç doktor, ATC, paramedik. Her gün şöyle bir planlama yaptık en sonunda. Sabahleyin 9'da gidilecek yerler için hazırlık yapılıyordu en geç. Çalışanlarını o çadırlara aktarmayı düşünüyorlarmış. Akşamleyin de 8'de değerlendirme toplantısı yapıyorduk. Bu şekilde Sevgi Parkı'nda uzun süre çalıştık tabii. O zaman hani bir yardımlar akıyor ama yardımları nasıl planlayacağımız
nasıl örgütleyeceğimiz hepsini tartışıyoruz. Hani onları yürütmeye çalışıyoruz. Ali Kanatlı tabii çok büyük enerji veriyor. Çalmaya gelenleri artık Atatürk Parkı'nda Eczacılar Birliği'nin yeri var. İlk etapta insanlar depremden çıktığı zaman yağmurun altında, ölülerin başında, enkazların başında bekliyorlardı. Yaralıların yaralarının tedavisine ihtiyaçları vardı. Birinci haftadan sonra işte kronik hastalar artık kendi kronik hastalıklarının derdine düşmeye başladılar. Tabii ki kalacak sorunları var ama tansiyon, şeker ve benzeri hastalıkların da ilaçlarının kullanılması gerekiyordu. Onlar o şekilde hizmet vermeye de başladık. İkinci, üçüncü haftadan sonra artık normal o soğukta kalanların öksürükleri, burun akıntıları, grip, solunum yolu enfeksiyonları başlamıştı. Dışarıda kalmadan dolayı yatacak yerleri olmadığından dolayı insanların bazıları yerde yattılar, arabada yattılar. Kendi yaptıkları çadırlarda yattılar. Sırt, bel, ayak ağrıları oluşmaya başladı. Bunları tedavi etmeye başladık. Sıkıntıları olmaya başladı. Stresleri, sıkıntıları. Onlara destek olmaya başladık. Üçüncü, dördüncü haftadan sonra birinci ay bittikten sonra ikinci ayda daha çok psikiyatrik sorunlar oluşmaya başladı. Bu arada biz hastaların diş sorunlarıyla gelmeye başladığını gördük ve toplumcu diş hekimleriyle beraber kendi yerleşkemizde diş hekimlerine çadır kurduk ve diş tedavilerinin yapılmasına başlandı. Kulak aletlerinin kaybolduğunu gördük. Kulak pillerinin bittiğini gördük ve bir tane de konteyner getirdik. Odyologlarla beraber o işi de halletmeye başladık. Bu arada gözlük ihtiyaçlarını farkına vardık. Optisyenlerle, dernekle iletişime girdik ve bizim bölgemizde bir yer verdik onlara ve burada şimdiye kadar 15.000'e yakın gözlüğün verildiğini, işte camları kırılanlar oldu, gözlüklerini kaybedenler oldu. Çok güzel oturmuş bir sistem var artık ve çok güzel işliyor. Ekibimiz kalabalık. Her gün 5 ekip sahaya çıkıyor. Bir revir ekibi var günde 250-300 hasta bakıyor. Onun kadar da ilaç dağıtımı yapılıyor kronik hastalığı olanlara. Ve çok ciddi bir aktivist ekibimiz vardı. Yani günlük 6 civarında ekip gönderiyorduk en az. Bir ekipte en az şeyde kalıyordu, revirde. Bir ekipte sadece hani koordinasyonla uğraşıyorduk. O kadar hani bir gönüllü sayımız vardı. Böyle bir koşturma içerisinde uzun süre Sevgi Parkı'nda düzen oturttuk. Tabii o zaman çok iyi bir hani dayanışmayla biz varız. Canan Kaftancıoğlu'nun geldiği bir ekip vardı. Daha sonra ekibiyle beraber 10'lu günlerdeydi yanlış değilsem. Artık devredeceğini söyledi. Bize devretti bütün elindeki ilaç ve malzemelerle beraber. Sonrasında bir konteyner geldi. Konteynerin gelmesi bizim için çok büyük bir lükstü. O konteyneri hızla revir yaptık. Sevgi Parkı'nda. Şimdi kadın sağlık birimi olarak kullandığımız konteyner. Çalışmalar yürürken şunu fark ettik. Özellikle kadın sağlığı konusunda eksiklerimiz var. Alanın zaten eksikleri var. Çünkü Sağlık Bakanlığı uzun zamandır cinsel ve üreme sağlığı ile ilgili bir takım sınırlıklarla bizi karşı karşıya bırakıyor. Kadın sağlığına ilişkin özel bir çalışma yürütmüyor. Gebe takipleri birinci basamak sorunlu olduğu için, yıkım çok büyük olduğu için gebe takipleri yeterli düzeyde yapılamıyor. Gebe takiplerini yapabilecek koşullar oluşturulmaya çalışıldı. Kadın sağlığına ilişkin en azından kadınlarla sohbetler ederek sorunlarını tespit edip bu sorunların çözümüne dönük adımlar atmaya çalıştık. Banyo sorunları önemliydi. Tuvalet sorunu, özellikle güvenli olmaması tuvaletlerin, aydınlatmanın yeterli olmaması geçici yerleşim alanlarında ve buna dayalı olarak kadınların sık biçimde idrar yolları enfeksiyonları, vajinitlerle karşı karşıya kalması. Bunları çözmeye dönük adımlar attık. Kadın sağlığı ve kadın hekimlik kolumuzun desteği oldu. O desteklerle birlikte çamaşırlar sağlandı, ihtiyaçlar bildirilmişti, o ihtiyaçlar alındı, bölgeye ulaştırıldı lojistik merkezimizde.
başlık olsun. Tamam. Tamam. İlerleyen zamanlarda bir kadın sağlık birimi de oluşturduk orada. Çünkü biliyorsunuz kadınlar zaten dezavantajlılar. Hele bir de olağan dışı bir durumda, deprem gibi olağan dışı bir durumda daha dezavantajlı oluyorlar. Bu yüzden bir kadın sağlık birimi oluşturduk ve orada kadınlara yönelik de koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik bilgilendirici hem sohbetler yapıyorduk hem de koruyucu sağlık hizmetlerini ulaştırmaya çalışıyorduk kadınlara. Artık RIA uygulamaları falan sormaya gelen kadınlar oldu kadın sağlığı birimine. Çünkü hakikaten korkuyorlar böyle bu şartlarda çocuk yapmaktan. Aslında arada bir ilaç vardı sanırım burada yok tabii. Ha, ne? Gebeler için. Kaç aylık gebeliğiniz? 4,5. Kız mı erkek mi? Şimdi bizim elimizde burası da dayanışma usulü oluşturulan bir yer. Biz gönüllü sağlıkçılarız. Elimizdeki malzemelerin büyük bir kısmı kadınların sık yaşadığı sorunlarla ilgili çözüm üretmek için kullanabileceğimiz basit ilaçlar. Vitaminler de hani gebelere yönelik vitaminlerimizin bir kısmı var ama şimdi ne çıkacak? Kadın sağlık birimi de süreç içerisinde farklı işlemeye başladı. İlk etapta yine daha temel ihtiyaçlara yönelik. İşte kadınların hijyen malzemelerine, pet gibi, iç çamaşırı gibi malzemelere erişebildiği, yine orada vajinita yönelik tedavilerin düzenlendiği, İlk aklımıza gelen ilk sorunlara yönelik şekilde başladık. Zaman içerisinde temel ihtiyaçları daha böyle koruyucu sağlık hizmeti anlamında düşündüğümüzde kadın iç çamaşırına öncelik gösterdim. Sık iç çamaşırı değiştirmesi gerektiğini söylüyoruz ama kadınların iç çamaşırı değiştirebilecekleri bir donları bile yok, yıkayabilecekleri bir koşulları bile yoktu. Kadın iç çamaşırına ağırlık verdik ve işte cinsellikle ilgili başka bir yere gidip rahatlıkla belki ulaşamayacakları doğum kontrol hapları, kondomlar, ertesi gün hapları. Çünkü o adet düzensizliğinin olduğu süreçte çok yaygın bir şekilde geleneksel dediğimiz koruyucu olmayan yöntemler kullanılıyor ve istenmeyen gebeliklerle sonuçlanabiliyor. Kadınlarla standart bir şekilde neyi sormamız gerektiğini ve neyi konuşmamız gerektiğini belirledik. Ve orayı biraz daha bu sürece kadar hem psikososyal destek gibi işlettim. Sadece kadınlara al-ver ilişkisi yapmadım. Mutlaka konuştuğumuz ve konuştuğumuz zaman mutlaka karşılığını bulup buna yönelik ihtiyacı dile getirdikleri ve biraz da kadın dayanışması temelinde yürüttüğümüz bir çalışma olmuş oldu. Çamaşır yıkama olabiliyor mu? Evet, çok şükür. Yani o konuda sıkıntımız yok. Hani içeri yıkılabiliyoruz gün içerisinde. Tamam gel. Gel abi. Sıfıra kadar gel. Yavaş yavaş siz çekmeyin. Gelin. Burası tamam. Zamanla konteynerler geldi. Çalışmalar biraz daha böyle koordine, yani daha doğrusu daha malzeme olarak uygun malzemelerle beraber devam etmeye başladı. Gelen arkadaşların kalmasını sağlayabilecek. Ve 22. günde işte biz bu kadar çalışırken ilk defa yani devlet kurumlarından birileri siz ne yapıyorsunuz, ne yapabiliriz diye geldi zannettik. Vali yardımcısı gelmişti. 25 gündür abicim buraya inan ki kimse gelmedi. Şu anda devlet kurumundan ilk defa gelen sizlersiniz. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Şeye gerek yok. Bizi arayan bunlar. Siz değil. 22. günde beni çağırdılar. İşte vali yardımcısı yani, böyle çok soğuk bir şekilde yanında emniyet müdür yardımcısı da vardı. Vali yardımcısı bugüne kadarki çalışmalarınız için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra biz devralıyoruz. Burayı terk edeceksiniz dedi. İşte buraya Kızılay gelecek dedi. Dedim sağlıktan daha önemli bir şey var mı burada olması gereken? Bunu nasıl yapacaksınız? Planlayacağız dedi.
20 gündür planlamalarını ne yazık ki gördük hep birlikte. TTV'ye, işte eczane, veteriner hekim hizmetleri için tahsis edilmiş bir şey yok. Biz çok süre verdik, bundan sonra da veremeyiz, müdahale ederiz noktasında bir yaklaşım da var. Bunun doğru olmadığını, hizmet verebilecek bir noktanın işaret edilmesi gerektiğini ısrarla bütün muhataplara defaten söyledim. Sevgi Parkı'nda bir süre çalıştıktan sonra Hatay Valiliği'nin, Emniyet Müdürlüğü'nün, Antakya Kaymakamlığı'nın yıkılması üzerine bizim yerleşkemize yakın bir yere yerleştiler ve güvenliği gerekçe göstererek bizim oradan çıkmamızı istediler. Ve bize aslında buradan çok uzak bir yere, insanların ulaşamayacağı bir yer gösterdiler. Biz orada kalmayı direttik. Yoksa bu parkın verilmesini istedik bize. Sonunda burası verildi ve istediğimiz oldu ve burada kaldık. Hizmet vermeye burada devam ettik. Deprem döneminde, deprem anında ya da deprem sonrasında diyelim polisi, emniyeti çok da fazla dışarıda göremedik ama iş Türk Tabipleri Birliği'nin ve TTB'nin Hatay Tabip Odası'nın yerleşkesinin kaldırılmasına gelince onları gördük. Görme şerefine nail olduk. Adıyaman'da sağlık hizmetini sunumunun yani oluşturduğumuz revirin 10. günüydü. Biz orada hasta bakmaya devam ediyor, ilaç yazıyor. Hatta dediğim gibi ihtiyaç halinde tetanoz aşıları yapıyorduk yaralanmalarda. İl Sağlık Müdürlüğü'nün bize şöyle bir dönüşü oldu. Biz işte buradaki sağlık ocağını açacağız. Size ihtiyaç kalmadı, teşekkür ederiz gibi bir bildirim yaptılar. Aslında kısaca hani toparlanırsanız seviniriz gibi bir ifadeydi o. Bizim şöyle bir iddiamız yok. Yani biz devlete alternatifiz, bu yönden bir sağlık hizmeti oluşturacağız gibi bir iddiamız asla olmadı. Bizim temel hedefimiz toplumun sağlık ihtiyacını acil dönemde sağlamaktı. Tabii ki eğer bu yönde bir sağlık hizmeti oluşturulabilecekse biz zaten görevimiz bu yöndeydi. Yani bizim temel hedefimiz devlet sağlık hizmetini sununca biz de toparlanmaktı. Biz oradaki çadırı toparladık, yani reviri toparladık. İhtiyaç olabilecek farklı bir çadır kente taşıdık. Türkiye Eczacı Birliği orada kalmaya devam etti çünkü sahra eczaneleri kurulmamıştı. Maalesef hocam dediler, daha buraya bir hekim gelmedi. Siz kaldırdığınız için şu an hastalar ciddi mağdur oldular da dediler. İkinci taşındığımız yerde yine aynı problem. İşte resmi görevliler, bazıları gerçekten iyiler. Gelip bizle birlikte çalışıyorlardı. İşte çünkü kendi koordinasyonları daha kurmamışlar. İşte bu salgın hastalıklarla ilgili bilgi paylaşımı, aktarımı yapıyorduk. Ama bazı yöneticiler de gelip hiç bizi böyle almadan, muhatap almadan gidip oradaki aşçıya falan soruyor. Burada bu çadır kentte durum nedir falan. Yani birlikte çalışamadık. En büyük problem o. Yani birlikte çalışsaydık çok daha efektif ilerlerdi bu süreç. Yani biz mesela köylere gidiyoruz. 2 hafta geçmiş. O köye daha bir gelmemiş. Resmi kuruluşlardan bir sağlık çalışması yapılmamış. Bir sağlık çalışanı gelmemiş. Bizim arkadaşlar ilk günden beri aktif olarak bütün köyleri ziyaret ettiler. Aşılanma olsun, bu sağlık koruma olsun, bunun koordineli bir şekilde çalışsaydık çok daha efektif olurdu. Yani bizim yaptığımız şey biraz daha tespit ve çözüme yönelik oldu ama tabii gücümüz sınırlı olduğu için her gittiğimiz köyde işte bir hafta sonra köye yine gidiyoruz, aynı sorunlar yine devam ediyor. Depremin hemen sonrasında sabah biz kendi binamızı depremzedelerin, yurttaşlarımızın kullanımına açtık. Burada barınmalarını sağladık. Elimizden geldiğince onlara bisküvi de olsa, sadece su ve bisküvi de olsa bir şeyler vermeye çalıştık. İşte sıcak bir içecek sağlamaya çalıştık. Günlerce burada kaldılar. Ve bu arada da sağlık hizmetinde yürütmeye çalıştık. Hem koruyucu hekimlik adına hem de o soğukta insanların yakalandığı hastalıkları tedavi etmek adına da burada bir yanda insanlar yerlerde yatarken bir yanda da poliklinik hizmeti, bir yanda da koruyucu hekimlik hizmetlerini, birinci basamak hizmetleri vermeye çalıştık. Özellikle yıkımın büyük olduğu Nurdağ ve İslahiye'de
çadır kurarak sağlık hizmeti sunmaya çalıştık ama maalesef oradaki özellikle dışarıdan gelen, yerel değil de dışarıdan gelen sağlık yöneticilerinin, AFAD yöneticilerinin Türk Tabipleri Birliği'nin isminden, Gaziantep Kilis Tabip Odası'nın isminden rahatsız olduğunu ve o çadırın üstündeki o bizim logomuzun kaldırılması için kavga ettiklerini gördük maalesef. İslahiye ve Nurdağ'ın çadırlarımızı kurmuştuk. İslahiye'de direnç gösterildi. UMKE'nin sorumlusu arkadaş burada kurmayın diye. Halbuki oralar sağlık müdürlüğünün gösterdiği yerlerdi. Tekrar müdürlükle temasa geçtik. Hocam siz onları dinlemeyin. Koordinatör vali pazartesi değişecek. Biz onları hallederiz diye bana bir cevap verdiler. TTB'nin merkezi faaliyetlerinin daha sonra unutulmaması açısından, belgelenmesi açısından bir kronoloji tablosu geliştirdik ve her yapılan iş içeriğiyle, zamanıyla, kişileriyle Merkez Konseyi tarafından not alındı. Türk Tabipleri Birliği tüm emek verenleriyle birlikte 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş ve 20 Şubat 2023 Hatay depremleri 1. ay raporunu tamamladı. 11 ilde TTB gönüllüsü 50'den fazla hekimin katkılarıyla hızlı değerlendirme çalışmaları yürüttük ve her il için düzenli raporlar yayınladık. Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre depremde toplam 448 sağlık çalışanı hayatını kaybetmiştir. Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın yaptığı incelemelere göre hayatını kaybedenlerden en az 101'i hekimdir. Tıp eğitiminde büyük sorunlar yaşandı. Uzaktan eğitim gibi bir takım kararlar alındı YÖK tarafından. Bölgenin belki de önemli sorunlarından birisi de mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimin kesintiye uğraması. Deprem bölgesinde tıp eğitimi veren Mustafa Kemal Üniversitesi, Sütçü İmam Üniversitesi, İnönü Üniversitesi Turgut Özel Tıp Merkezi ve Adıyaman Üniversitesi'nde öncelikle fiziki şartlar olmak üzere eğitim tamamen kesintiye uğramış durumda. İkinci ayın değerlendirmesinde geçici yerleşim alanlarıyla ilgili Mart ayında faaliyet sürdürüldü. Geçici yerleşim alanlarında yapılan değerlendirme sonuçları çok can yakıcı olarak karşımıza çıkıyor. Barınma neredeyse sadece dış ortamın etkilerinden korumaya dönük bir çabanın ötesine geçmiyor. Bunun yanı sıra sellerle, çıkan rüzgarlarla dış ortamın etkilerine de doğrudan maruz kalmaları söz konusu oluyor. Geçici yerleşim alanlarında barınma koşullarına ilişkin TTB tarafından elde ettiğimiz verileri sizlerle paylaşmamız gerekirse, ilk olarak geçici yerleşim alanlarında özellikle kurulum aşamasında ciddi altyapı sorunları söz konusudur. Adıyaman'daki bir çadır kent pazar yerine kurulmuş. Üstü tamamen kapalı. Kış ayı sobalar yakılıyor. Direkt o duman hepsi tekrar aşağı iniyor. Zehirlenme o kadar olmuştu zaten Adıyaman'da. Diğer çadır kentler de böyle çok kötü konuşlandırılmış. Biraz daha şehir dışında değil de şehir merkezinde çok kötü yerlere yapılmış. En büyük problem zaten tuvalet, banyo ciddi problem. Hepsinde bir iki tuvalet var ya da yok. Efektif kullanılamıyor, temiz değil, hijyen sağlanmıyor. İşte sürekli temizleyen görevliler yok. Yani oradaki halk kendisi temizlerse temizliyor ya da temizleyemiyor. Bulaşıcı hastalıklar açısından en riskli döneme girmiş bulunuyoruz. İşte barınma koşullarının kötü olması, kötü beslenmenin de üzerine eklenmesiyle kızamık salgınları ve bununla bağlantılı çocuk pnömonileri, zatürreleri ve bir takım işte uyuz, bit vesaire gibi bu enfeksiyonların görülme sıklığında ciddi artış bekliyoruz. Uyuz bir de bit şampiyonumuz var. Gebelik testi de var orada. Aa tabor her tabor مال بچه میگه هست. Yapmayın çocuklar, tehlikeli yapma. Zile bak yapma. أول دكتور مرحبا
Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler. Çamaşır yıkıyorsunuz galiba. Çekim yapabilir miyim? Sıkıntı yok. Evet. Yok, bir şey değil. Deprem sonrasındaki faaliyetler itibariyle de evet yapılması gereken şey geçici yerleşim alanları nereye kurulması gerekir, nasıl kurulması gerekir, bunların altyapısı nasıl olmalı, insanlar oralara nasıl yerleştirmeleri, oradaki günlük yaşam nasıl düzenlenmeli, sağlıktan eğitime, çocukların oyunundan beslenmeye, barınmaya hepsini organize edecek bir düzenlemenin planlanmış olması, önceden ögelerinin belirlenmiş olması, yer tespitlerinin yapılmış olması ve ona göre faaliyet gösterilmesi gerekirdi. Maalesef bunların da olması gerektiği gibi hayata geçirmediğini hep birlikte tanık olduk bu süreç içinde. Burası Adıyaman Tabip Odası ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa yaptığı bir konteyner kent. Burada depremde vefat etmiş diş hekimi arkadaşımız var. Doktor Ebru Ök adını verdik diş hekimliği kliniğimize. Revirimiz, kadın doğum ve aile hekimliği birimimiz burada aktif olarak çalışmakta. Karşıda çocuk evimiz ve masal evimiz var. Orada 0-3 yaş grubu için kreş hizmeti ve 3-6 yaş için de oyun hizmeti verilmekte. Bu sokağın ismi de Türk Tabipler Birliği Sokağı. Çatı merkezi, çatı örgütümüz olan Türk Tabipler Birliği'nin ismini bu sokağa koyarak burada ölümsüzleştirdik. Burası da Diyarbakır Tabip Odası sokağımız. Bu sokaktakilerle ilgilenme görevini de Diyarbakır Tabip Odası'na verdik. Kadın sağlık biriminde daha önce gönüllü kadın doğumcu arkadaşlarımız da gelip orada hem muayene de yapabiliyordu. Özellikle gebelerin takibini yapıyorlardı. Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte işte Adıyaman Tabip Odası'nın ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu bir konteynerken orada da kadın doğum birimi oluşturuldu. Bir de diş polikliniği var. Bak buradaki bebeğin başı, bu baş kısmı, bu popo kısmı. Bak şu baş kısmı, şu popo kısmı. Ankara Tabip Odası da Malatya Tabip Odası ile eşleşmişti. Dolayısıyla ondan dolayı biz Malatya'ya gittik. Malatya Tabip Odası'nın çalışma şansı kalmamıştı. İçeriye girilecek gibi değildi. Bir konteyner ayarlamıştı Ankara Tabip Odası. Biz gitmeden önce oraya gönderildi. Onun kullanımını Malatya Tabip Odası ve SES'e devrettik o dönemde. Ve oradan faaliyetleri yürütmeye çalıştık. Oradan hekimlerle irtibat kurmaya, sağlık çalışanlarıyla irtibat kurmaya ve onların durumunu değerlendirip onların sesi olmaya, çözümler bulmaya uğraştık. Çok yıkıcı bir şey oldu. Yani sağlık çalışanları da depremzede aileleriyle birlikte zor durumda, hepimiz zor durumda kaldık. Evlerimiz hani yıkılmasa da içine girilmeyecek durumdaydı. Bizim tabii bir artı özelliğimiz var. Çalışmak zorundaydık aynı zamanda. Yani depremden hariç çok da soğuktu, dışarısı kalacak yer sağlayamadık. Hastaneler çok yoğundu. Özellikle o ilk gelen hani hasta grupları, deprem göçük altında kalmış hasta grupları, yoğun bakım ihtiyacı olan hastalardı. Ameliyat gerektiren hastalardı. Acil ana baba günüydü. Bizim hastane de ayrıca hasar aldı. Yani ana binamız hasar aldı. Biz bu tarafta hani kadın doğum ve çocuk binasının olduğu bölümde ve acilde çalıştık daha çok. Zordu yani, zor bir süreç geçirdik. Kalacak yer bulamadık. Malatya'ya gittiğimizde başka bir manzarayla karşılaştık. Hayalet şehir oldu Malatya deniyordu. Ve gittiğimizde hakikaten bir hayalet kent gördük. Çünkü akşam hava karardıktan sonra Malatya'da hiç ışık yoktu. Evler evet az yıkılmıştı ama hepsi zarar görmüştü ve insanlar içine giremiyorlardı. Arabalarda hani yattık. Ben ailemi, çocukları hemen
Gönderdim. Benim eşim de hekim. Yalnız o üniversitede çalışıyor. Hani ben eğitim araştırmadayım ama her ikisi de eğitim araştırmada olan doktor arkadaşla kalacak yerimiz dahi yoktu. Hani yani polikliniklerde dahi hani korktuğumuz için tabii birazcık da. Tabii dışarıda henüz daha yardım da ulaşmamıştı. Hani çadır, konteyner hiçbir şey yoktu. Arabalarda kaldık hani. Sonrasında ama poliklinikte birkaç gün kaldığım oldu. Daha sonrasında yani sonraki günlerde de üniversite, İnönü Üniversitesi ekibi kız yurdunu tahsis ettikleri için ben eşimden dolayı yani eşimin sayesinde orada tahsis edilmiş bir odada kalıyor. Hala orada kalıyorum yani hala evlere girilmiyor şu anda. Eğitim Araştırma Hastanesi ayaktaydı. Fakat bir tarafına insanlar sokulmuyordu zarar gördüğü için ve hastalar da çıkartılmıştı. Poliklinikler tarafı hizmet veriyordu. Bunların içinde konteynerde kalan hekimler vardı. Çok azdı Mart sonunda konteyner işi. Çadırlarda kalan bir grup hekim ve sağlık çalışanı vardı. Eğitim Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde kurulmuş bir çadır kent vardı. Küçük bir şeydi ve orada sağlık çalışanları, memurlar falan kalmaya çalışıyordu aileleriyle. Depremzede yerine koyulmadık. Aslında ona üzüldük. Yani biz de depremzedeydik, zor durumdaydık. Kalacak yerimiz yoktu ama şu derseniz ki gelecek ekibi nerede ağırlayacaklardı? Gerçekten o da büyük bir problemdi. Sağlık hizmetinin erişiminde ciddi sıkıntılar var. Sağlık emekçilerinin çalışma koşullarında ciddi sıkıntılar var. Görevlendirmeler yapılıyor ya da gönüllü olarak gidiyoruz yani ama nerede kalacağımıza dair hiçbir şey yok yani. Yani ilk hafta örneğin hani görevlendirmeler yapılıyor. Siz nereye gideceksiniz, nasıl çalışacaksınız, nerede kalacaksınız, nerede yiyeceksiniz, nerede içeceksiniz yani azami içedir hayatta kalma koşulu maalesef şey ve aslında biz oraya gittiğimizde yani orada yardıma gidiyorsun ama orada gidip bir depremzede oluyorsun maalesef yani. Görevlendirmeler çok geç başladı. Görevlendirme yaptıklarında nereden aktarılacakları, nasıl bir yolculuk yapacakları ve nerede barınacaklarına dair hiçbir bilgi yoktu. Biz bütün meslektaşlarımıza, gönüllü olanlara bilgi ulaştırmaya çalıştık. Yanlarında ne götürmeleri gerektiği, neye dikkat etmeleri gerektiğini de içerecek şekilde. Biz daha öncesinden hani gönüllü olarak hani gitmek istediğimizi söylediğimizde Diyarbakır'da bir deprem bölgesi olduğundan kaynaklı görevlendirmeler deprem bölgesinde hiçbir şekilde yapılmayacak denildi. Ama ne olduysa Nisan'da bu kadar kişi görevlendirildi ve biz bir gün öncesinden öğrendik. Bir gün öncesinde sadece sizin yani müdürlük tarafından hani aranarak personel şubesine aranarak görevlendirmeniz çıkmıştır. Hatay'a gideceksin, hatta Hasa'ya gideceksin. Peki nasıl gideceğim, nereye gideceğim, nerede çalışacağım, nasıl kalacağım, koşullarım nedir? Buna dair hiçbir bilgi yok yani. Dışarıdan buraya gönüllü olarak gelen veya görevlendirilerek gelen meslektaşlarımızı, sağlık emekçilerinin nereye gideceği, nerede kalacağı bilinmemektedir. Bu muallaktan, bu puslu dünyadan çıkmak zorundadır Sağlık Bakanlığı. Net bir şekilde, temiz bir şekilde görevini yapmak zorundadır. Yapmak zorundadır, yapmak zorundadır. Hastanede kalma koşullarının iyi olduğu bir ortam yok. Ki şu an aslında böyle bir sürü var arkadaş. Yani buraya gelip atanan ama çalışamayan, bizle gelip tanıştıklarında burada bir şeyler yapmak isteyen insanlar var. Antakya'ya uzman olarak mecbur hizmetle atandım. Mecbur hizmet ataması öncesinde deprem olmuştu. Buraya gönüllü olarak çalışmaya gelmiştim. Sonrasında kadrolar açıklanınca da Antakya'yı birinci tercihime yazarak burada psikiyatri hekimi olarak çalışmaya başladım. Günaydın. Günaydın. Ben de yani uzun süre burada kalacağım. En az 2 yıl gibi bir mecbur hizmet sürem var. Buranın kaderiyle ortak bir kader hissediyorum. Ve daha artık iyileşmeye yönelik biraz daha sakin bir kafayla yani bu arada her şey çok temel ihtiyaçlar hala devam ediyor. Kaos hala bir yerde var. Ama artık yani bu yıkıntıların arasında yeni bir yaşam kurmayla ilgili hani umudun da yeşerdiği, dayanışmanın da biraz arttığı, artık biraz daha sabit bir duygu haliyle devam ettiğimi söyleyebilirim.
هاي شدية ونزلية. يعني yukarıdan benim ayaklarım şişkinlik var. لا هون هاي كأكلي أنا أشربه هلا yok yani onlar ikisi yani بعد الدفن أنا تكتب ماما اكتب لي هاي بيقدر القاء. Şu ev görünüyor ya, şu evin önü de bizim binaydı. Ayakta kalmış olan farklı aile sağlığı merkezlerinde hizmet vermeye devam etmekteyim. Fakat bana idare tarafından hala henüz ne bir aile sağlığı merkezi sağlanmıştır, ne nerede barındığım, nerede hizmet vereceğimle alakalı herhangi bir ne soru ne bir yardım görmemekteyim. İkinci depremi ben sağlık ocağında tekrar yakalandım ve sağlık ocağında da yani çok ciddi hissettik yani ve bizim sağlık ocağı da orta hasarlı ama maalesef bir orta hasarlının biz bir ay sonrasında maalesef öğrenebildik yani. Çünkü ilk başta geldiler hafif hasarlı denildi. Sağlık hizmetinin sunumunda vatandaş herhangi bir sıkıntı yaşamasın diye biz orada çalışmaya çalıştık o koşullarda. Mart'ın ilk haftasına kadar da sağlık hizmetini verdik. Ve sonrasında orta hasarlı çıkınca da şu anda Bağlar Belediyesi'nin hem kütüphane hem de yani eğitim merkezi olarak kullandığı bir yer. Zemin katta bir oda verilerek 5 doktorun aynı zamanda hemşirelerimiz de yani hem poliklinik hizmetinin hem de koruyucu sağlık hizmetinin hepsinin aynı salonda yapılan edilen bir Mart ayından beri devam ediyoruz. Bir ay falan gibi bir süreden sonra enkazı kaldırdılar zaten. O zaman da 2 gün boyunca başında beklemiş olmama rağmen içerisinden ne bilgisayarım ne herhangi bir tıbbi cihaz hiçbir malzememizi alamamış olduk. Şu an geçici olarak çalıştığım yer İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün ek binası. Normal ASM'de karşıda gördüğünüz gibi ağır hasarlı. Kurtarabildiğimiz neredeyse hiçbir şey yok. Şu anda da karşıda görünüyor zaten. Yakında yıkılacak, ağır hasarlı belli. Bütün kolonlarımız dışarıda. İlk etapta zaten kendi ailemi güvenli bir yere götürdükten sonra Türk Tabipleri Birliği'nin kurduğu sahra çadırında 2,5 aya kadar 2,5 aya yakın zamanda hasta baktım. Ondan sonra İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün bize tahsis ettiği bir odada 4 haftadır arkadaşlarımla beraber hastalarıma ulaşıp burada sağlık hizmetini vermeye çalışıyorum. Özellikle bu önemliydi çünkü aşılar sıkıntılıydı. Hastalarımıza ulaşamıyorduk. Sahra çadırında internet yoktu. Kime ne yapıldığını, kimin nerede olduğunu bilemiyorduk. Onlara ulaşamıyorduk. Aile hekimliği sistemi aslında sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte bütün sağlık sistemi enkaz altında kaldı. Birinci basamak sağlık hizmetleri şu an Antakya ve Defne'de yaklaşık 195 tane ASM, aile hekimliği birimi var. Bunların 95'i şu an aktif olarak çalışabiliyor. Geri kalanların tamamı yıkıldı. Yani yıkılmayanlar da daha önceden sağlık ocağı olarak iş gören, Sağlık Bakanlığı'nın, devletin kendi eliyle yaptığı tek katlı ya da 2 katlı ASM'ler ayakta. Apartman altı yapılan aile sağlığı merkezlerinin tamamı yıkıldı. Defne ve Antakya için söylüyorum. Tamamen yıkıldı. Bu şu anlama geliyor. Bu işi kamunun kendisinin yürütmesi gerekiyor. İlk kaldığım konteyner suyu olmayan, tuvaleti, banyosu hatta elektriği bile olmayan bir yerdi. Şimdi başka yerler aslında İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından gösterildi doğrusunu söylemek gerekirse ama altyapısı daha kötüydü, çamurluydu. Çamur içinde yatmaktansa ben elektriği olmayan bir yerde kalmayı tercih ettim. Hem de çalıştığım yere yakın olduğu için orada kalmayı uygun buldum. Toplantılardan sonra genellikle İstanbul Eczacı Odası'nın elemanlarıyla beraber saat 11, 11.30, 12'ye kadar oturuyorduk. Çünkü elektrik yok, konteynere gelmenin bir anlamı yoktu. Ondan sonra sadece yatmak için kullanıyordum konteyneri. Hani yemek yapma şansım yoktu, duş alma şansım yoktu, hiçbir şansım yoktu. Aile hekimlerinin çoğu ASM'leri yıkıldığı için çalışacak yerleri yok. Bu arkadaşlar konteyner kentlerde,
çadır kentlerde görevlendirme usulüyle şu an çalıştırılıyor. Sanki aile sağlığı merkezi yıkılanlar suçluymuş gibi 3 haftada bir göreve çağrılıyor ve 7/24 çalışması isteniyor. Bu bir kere insan haklarına aykırı, çalışan haklarına aykırı, resmen bir kölelik sistemi gibi bir çalışma isteniyor bize aile hekimlerinden. Gecenin 4'ünde de geliyor size insanlar, kapınızı çalıyor eğer çadır kentte kaldıysanız. Çadır kentlerde şöyle bir sıkıntı var. 2 tane konteyner tahsis edilmiş. Bir tanesi ilaç deposu. İlaç deposunun ortasına 2 tane yatak konmuş. Bir tanesi de poliklinik hizmeti vermek üzere dizayn edilmiş. Bir yarısını da muşambayla kapatıp yatakhane yapılmış. Yani aynı yerde hem poliklinik yapıyorsunuz, hem enjeksiyon yapıyorsunuz, hem pansuman yapıyorsunuz ve aynı yerde yatıyorsunuz. İnsan tahayyül edemiyor. Yani ben ilk olarak 20 Şubat'ta deprem bölgesine ulaştım. Gidip orada hem sağlık emekçilerinin sorunlarını yerinde görmek hem de bunları özellikle sağlık otoritesine ve kamu otoritesine taşımak gerektiği düşüncesiyle yola çıktık ve tabii gördüğümüz tablo çok ağırdı. Bir bütün olarak bölgeyi görmek apayrı bir şey. 20-26 Şubat tarihleri arasında depremin olduğu illerden ilk başta 10 il bildirilmişti. Sonra Elazığ katıldı. Bu 10 ilin her birini ilçeleriyle beraber dolaşıp hastaneleri, aile sağlığı merkezlerini, tüm sağlık kurumlarını dolaştık. Meslektaşlarımızla konuştuk. Yaşadıkları sorunlarla ilgili bilgileri aldık. İhtiyaçların bir kısmını tahmin ederek yanımıza da almıştık. O ihtiyaçları karşılamaya çalıştık. Ama ortam çok sorunluydu çünkü bazı sağlık kurumları zaten hasarlıydı. Ama orada sağlık hizmeti sunmaya zorlanıyorlardı. Çağlayan Cerit, Oğuzlar Köyü Aile Sağlığı Merkezi ağır hasarlı olması nedeniyle boşaltılmış. Hekim arkadaşın eşi doğum yapmak için gitmiş. Hemşire hanımla konuşuyoruz. Çadır kurmuşlar ve konteynerde sağlık hizmeti vermeye çalışıyor. Aile sağlığı merkezlerinde dolaşıyorduk. Onların hatırını bile sormak onları rahatlatıyordu. Çünkü hemen burnumuzun dibindeki sağlık müdürlüğü bile sormuyor. Siz o kadar uzaklardan gelip bizim hatırımızı soruyorsunuz diyorlardı arkadaşlar. Tabipler Birliği'nin bize gönderdiği malzemeleri onlarla paylaşıyorduk. Biz de bu travmayı yaşıyoruz. Yani evimiz tahrip oldu, işte yıkıldı, ağır hasarlı. Şu an köyde yaşıyoruz. Her gün bu travmayla maruz kalıyoruz ve bu yaşamımızı güçlükle idame ettiriyoruz. Aynı zamanda da halkımızın, vatandaşların sağlığına yönelik de çalışmalar yürütüyoruz. Depremde de sağlık çalışanları, oradaki kamu çalışanları çalışamaz. Evet. Ama biz çalışıyoruz yani biz uzun süredir. Değil mi? Sonuçta biz de depremzedeyiz aslında. Tabii. Yani bizim de vatandaşın da yaşadığı sorunlar ortak. Barınma sorunumuz devam ediyor. Temiz suya ve temiz havaya olan ihtiyacımız diğerleri gibi. Çalışma şartlarımızda ve çalışma yerlerimizde de sıkıntılarımız olduğu için daha zorlu bir süreçteyiz ama bunun üstesinden gelmek için yapacaklarımız var. Bu konuda da elimizden gelen gayreti ve çalışmayı göstereceğiz. Hayat zor ama devam ediyor. Deprem oldu diye kırış kırış mı giyinelim? Olsundu. Askısız bir düzen yaratırız. Dolabımız da burası, kitaplarımız burası. Bakım setlerimiz burada. Şöyle. Güneş kremimizi sabah burada süreriz, burada giyiniriz, akşam burada kitabımızı okuruz.
Şimdi de dışarı çıkma vakti. Bazen unutuyorlar arkadaşlar, bizim de depremzede olduğumuzu unutuyorlar. Bizim de ihtiyaçlarımızın olduğunu unutuyorlar. Bugün 112 gün oldu herhalde depremin üzerinden geçeli. Konteyner talebinde bulunmuş idim şimdiye kadar. Arayan da yok, soran da yok. Türk Tabipleri Birliği'nin buraya koyduğu yerleşkeler olmasa kalacak yerimiz de yok. Bir süre kendi aracımızda yatmak zorunda kaldık. Cenin pozisyonunda. O da nereye kadar? Yani diğer ihtiyaçlarınızı nasıl karşılayacaksınız? İşte lavabo ihtiyacı, işte banyo ihtiyacı, üstünüzü değiştireceksiniz. Türk Tabipleri Birliği bu konuda bize biraz aslında nefes oldu. Şu anki bulunduğumuz yerleşkede birçok ihtiyacımızı karşılıyor ve bize nefes aldırıyor. Onlara da teşekkür ediyoruz. Hep yanlarındaydık tabii ki. Sürekli ziyaret ettik. Sürekli bir koordinasyon ekiplerimiz bölge ziyaretleri yapıyor, hastaneleri ziyaret ediyor, oradaki meslektaşlarımızla buluşuyor, ihtiyaçları dinliyor, sorunları dinliyor, bunları gidermeye çalışıyor. Köyler de dahil olmak üzere yani bütün alanda en uç noktaya kadar ulaşmaya çalışıyorlar. Psikososyal destek çalışmaları yürütülüyor. Özellikle Türkiye Psikiyatri Derneği ile birlikte bu çalışmaları yürütüyoruz. Gene bölgede aynı şekilde toplum için dayanışmacı psikologlar da böyle bir psikososyal destek çalışmasını yürütüyorlar. Türk Psikologları Derneği yürütüyor. Ve tabii ki Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ile birlikte çalışıyoruz. Bu dönemde gerçekten bizi tek bir örgüt sananlar oldu. O kadar hep birlikte çalıştık ki alanda. Ama şunu gördük, biz başından beri söyleriz. Sağlık hizmeti bir ekip hizmetidir. Ekip olmazsa sağlık olmaz. Biz onu gördük. SES ve TTB'nin bir arada çalışması tam da onu gösterdi bize. Pazarcık'ta sonra bir Onur Naci TTB Merkez Konsey üyesi beni aradı. Pazarcık'ta bir ihtiyaç oldu, onu geçebilir misin diye söyledi. Ben Pazarcık'a yöneldim bu sefer. Pazarcık'ta da ilk başlarda yine cemevinde güzel bir koordinasyon vardı. 200'e yakın gönüllü orada aktif çalışıyordu. Cemevine kayyum atanıp koordinasyon dağıtılmıştı. Ve oradaki çalışma ciddi bir şekilde zarar görmüştü. Gönüllüler de kalacak yerleri, konaklama problemleri olduğu için gönüllüler de dağılmıştı. KESK üzerinden bir koordinasyon kurulmuştu, KESK üzerinden. Orada SES'ten bir arkadaş, Şırnak SES'ten Murat arkadaş vardı. O ilgileniyordu koordinasyonla. Ben gittiğimde de 3 haftadır falan oradaydı. Daha evine bile gidememişti. Onunla çalışma yürüttük. Daha çok saha ziyaretleri şeklindeydi. Köyleri gezip köyleri koruyucu hekimlik üzerine işte sorunları tespit edip çözmeye yönelik çalışmalar yapıyorduk. Tabii köyler, Pazarcık'ın köyleri çok ciddi anlamda etkilenmişti. Yıkımın çok yoğun olduğu köyler şöyle bir sıra halinde, şerit halinde Pazarcık'a doğru, doğru uzanıyordu. Yani su en temel problemlerden biri suydu. Su çok içme suyunun olmayışı. İşte köylerin en büyük problemi ilk 10 gün boyunca hiç uğranmamış bile, köylere gidilmemiş. Kendi imkanlarıyla işte enkazlarını çıkarmışlar, çıkaramamışlar. Gittiğimiz köylerde genel olarak ciddi problemler var. Kendi kaderlerine terk edilmişler. Hala çadır, barınma konusunda ihtiyaç sahibi olanlar, bulamayanlar var. Türk Tabipler Birliği'mizin çağrısına uyarak gönüllü gelen hekimler, Sağlık Emekçi Sendikası'nın gene çağrısına uyarak gelen gönüllü hekim ve hemşirelerle ekipler oluşturduk. Hatay'ın uzak köylerine kadar bu ekiplerle hizmet götürmeye çalıştık. 6. ay arasında olmadı. Yok. Hocam bak tam o otelin başı var ya. Evet, büyük depo. Oradan Evet. mı geliyorsunuz? Evet, Oturalım da. Akıyor mu çeşmenizden? Tamam, su klorlu. Çok hafif ses var. Güzel, onu hiç kullanma. Şunu verin. Bu önemli. Abi bana da bir pay. Al kardeş macun. Yatalak hastası olan var mı? Şimdi o sağlık hizmetini sunarken, dayanışırken aslında hani biz sağlık emekçileri için önemlidir. Aynı dili konuşabilmek, anlayabilmek önemli.
Bize bunu da hep söyledik. Yani yerele gidecek kişilerin yerelin dilini de bilmesi, o yerelin ana dilinde hizmet de vermesi gerekiyor. Adıyaman'da çalışırken biz bir köye gitmiştik. Kürt bir köy ve orada bir işte depremden etkilenen bir kadın gelip işte şikayetlerini anlatacak. Kürtçe anlatıyor Kırmancı lehçesiyle. Şunu söylesene benim şu şikayetlerim var diye daha kızı nasıl çevireceğini düşünürken ben tamam dedim. Şimdi ben sana ilacını da vereceğim. Kadın böyle bir yüzünde bir mutluluk ifadesi. Yani biz hep şunu söylüyoruz. Herkesin hani ücretsiz ulaşabileceği, nitelikli ana dilinde sağlık hizmeti alabilmesi gerekiyor. Çünkü siz bir insanı anlamadığınızda tanısını koyamazsınız ve tanıyı koyamadan da yaptığınız tedavinin de bir anlamı olmuyor. Hatta bazen ölümcül de olabiliyor. Çok teşekkür ederim bak işe. Görüyor musun? Dedik adam. Siz söylediniz de bize bilgi geldi. Biz nasıl gelmeyiz dedik. 19 çadır sadece bunun ikisini kullanıyor. Burada da banyo yapıyorlardı. Bir de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin haftada bir gelen aracıyla banyo yapabiliyorlardı. Havalar ısınınca tabii çok zorlaştı. Allah ne verdiyse biz sizle paylaşmak istiyoruz. Çünkü bugün uğraştınız. Biz şimdi masaya hazırlıyoruz. Hepimiz beraber yiyelim. Hoş geldin. Hocam gönüllü olarak geldim. Kasım hocam da çocuk cerrahı. Şu an bir ruhsal sıkıntısı olan varsa onları görmeye çalışalım sadece. Güzel bir ilaç kullanıyordum ama getirmedim. İlçe merkezleri ve il merkezinde geçici yerleşim alanlarına, sağlık kurumlarına hakim olabildik. Fakat köyleri ihmal ettiğimizi anladım. Özellikle sonraları daha fazla hissettim. Bir ayrım yapılıyordu hükümet tarafından. Özellikle Alevi köyleri ve işte kendileri gibi düşünmeyen bölgeleri biraz dışlıyorlardı. Onu fark ettikten sonra biz de oralara yoğunlaşmaya başladık. Narlı, Türkoğlu ve Maraş üçgenindeki aşiret köylerini dolaştığımızda çok daha iyi anladım o ayrımı ve onlara çok fazla şey yapmadığını, ilgilenmediklerini. Bunlar da Çanakkale'den bizim doktor arkadaşımızın eşi. Eşi örmüş bunları çocuklara verilmek üzere. O kızım bu. Bak. Al bakalım. Geç sana da ver. Bir tane değil, iki tane değil. Al bakalım. 3 damla atıyoruz. Eğer suda klor varsa renk değişikliği olması gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi sıfır. Klor olsa %100 temiz diyebiliriz. Ama klor yoksa temiz olduğunu söyleyemeyiz. En son Varto köyünde hala içme suyunda klor olmadığını ve köyün hemen önündeki çaya bütün harfiyatları döktüklerini gördük ve oralardaki durumları tespit edip onlarla iletişim kurmaya çalıştık. Deprem bölgesinde bir diğer karşılaştığımız sorun da enkazların kaldırılmasıydı. Ki enkazlar sadece yıkılan binaların enkazları değil. Biliyorsunuz orta ve ağır hasarlı binaların da sökümü zaman içerisinde oraya yeni binaların yapımı söz konusu olacak. Çok büyük bir mamul silimi var. Binaları yıkanlar, toz altında kalan oradaki işçiler halen maske kullandırılmıyor. Bırakın maske kullanmayı, yani çok basit sulama yapacaksınız. Yani bir şeyi yıkıyorsunuz, kırıyorsunuz, oradan toz çıkmaması için çok basit bir sulama yöntemiyle o tozu engelleyebilirsiniz. Hadi onu engellemediniz, bari maske taksınlar. Neredeyse uğramadığımız yıkım ekibi kalmadı. Maske dağıttık, maskesiz çalışmayın dedik. Orada güvenliği sağlayan polisler, askerler, onlar da maske kullanmıyor. Bunlar yarın bir gün asbeste bağlı pnömokonyoz olacaklar. Asbestoz dediğimiz bir hastalığa yakalanacaklar. Bu neredeyse kaçınılmaz. Aldığınız zaman bir daha atma şansınız yok.
Bu molozların kaldırılmasının bir aciliyeti yok. Bunun bilimsel, insan sağlığına, insan haklarına yaraşır şekilde çevre hakları gözetilerek yapılmasını talep ediyoruz. Temiz hava istiyoruz. Bu lüks değil. Temiz su istiyoruz. Bu lüks değil. Bunların sağlanmasını istiyoruz. Eskiden bari moloz ekim alanları vardı akut zamanda. Enkazları kaldırdıklarında. İşte ise yani biz ona da çok kızıyorduk. Şehre çok yakındı. Şehre yakın yerlerde ayrıştırma yapılıyordu. Bunun için çevre sağlığına, çevre şehirciliğe, halk sağlığı müdürlüğüne falan bayağı bir sistemde bulunduk. Yani önüne geçmek için basın açıklamaları falan yaptık burada STK'larla beraber. Ama onu da aratır hale geldiler bize. Şu an ağırlı hasarlı binalar yıkılıyor. Maalesef olduğu yerde ayrıştırılıyor. Çok fazla toz, çok fazla duman var. Hocam bakın bu yükseklik, seviye zemin bu. Bu işte depremde çıkan harfiyatların şöyle şey yaptılar. Şöyle kocaman bir yer. Ve bu molozların da çok iyi tasnif edilerek üstü açık olmayan kamyonlarla yine uygun alanlara götürülmesi gerekiyordu. Ancak hem Hatay'da hem Malatya'da ve Adıyaman'da gördüğümüz temel bir gözlem var. Bu molozların döküldüğü alanların pek çoğu tarım ve sulama alanlarına yakın. Ve özellikle de iktidara muhalif alanları tercih ettiler. Mamürek köyü, Malatya'da bir Alevi köyü ve o bölge çok önemli bir tarım arazisi. Hemen Fırat Havzası'nın yanında. Orada 1,5 kilometre boyunda ve yaklaşık 500-600 metre enindeki bir alanı Malatya'nın moloz alanı olarak belirlemişlerdi, dökme alanı olarak ve çok büyük bir kirlilik vardı. Milleyha'ya Kuzey Afrika'dan, Arabistan'dan, Hindistan'dan kuşlar gelir. Sadece orada beslenirler. Bu Milleyha'nın yakın yerine molozların döküldüğünü gördük. Önce onlarla mücadele ettik. Fakat karşımıza daha büyük, çok daha büyük bir felaket çıktı. Bu molozlar deniz kenarında, şehir merkezinde, stadyumun içinde 225 çadırın bulunduğu yerin hemen yanı başına döküldüğünü gördük. Ve bunu hemen kamuoyuna taşıdık. Moloza, Sude, yaşamı savun. Moloza, inan, yaşasın hayat. Molozun içinde ne var? Asbest nedir? Sadece asbest değil tabii. İnşaatların içinde buzdolapları vardı, televizyonlar vardı, içlerinde bakır vardı, civa vardı. Ağır metaller vardı, kurşun vardı. Ve o ağır metaller uygun bertaraf edilmediğinde topraktan geçerek yeraltı sularına karışıyor. Zaten biz doğaya karşı durduğumuz için böyle bir afet yaşadık. Biz doğayla dost bir ev yapsaydık, evler yapsaydık, doğaya dost yerleşim alanları yapsaydık, belki de bunlar bizim başımıza gelmeyecekti. Deprem olabilir, depremden kaçınma şansımız yok. Ama depremin felakete dönüşmesini engellemek için doğayla dost olmak zorundayız. Bilimsel çalışmak zorundayız. Biz oradaki meslektaşlarımızla ziyaretlerle onların sorunlarını derlediğimizde aynı zamanda orayla ilgili çözüm önerilerini de çıkartıyorduk. Yüzlerce öneride bulunduk. Ancak yine kör ve sağır oynuyordu Sağlık Bakanlığı ve devletin pek çok kamu kurumu. Halen daha bizden görüş almış değil. Sonradan ancak önlem alabiliyorlar. Bu da bir acı bir durum. Çünkü ileriyi görmek, 1 ay sonrasını, 3 ay sonrasını, 6 ay sonrasını görmek bilimin işidir ve bilim insanlarıyla çok iyi geçinmiyorlar ama sermaye sınıfıyla gayet iyi geçiniyorlar. Sermayenin çıkarları için depremi de gayet iyi kullanıyorlar. Ama en büyük kötülük de iktidarın hepimize yaptığı kötülük de dayanışma için toparlanıp oraya giden kurumların, yetkin kurumların
da dahil olmak üzere kişilerin engellenmesi süreçleriydi. Buna maalesef çok üzülerek tanık olduk. Yani o bölgeye çokça cemaat, tarikat unsurlarının yardım çalışmaları devlet sübvansiyonuyla devam ettirilirken bunun yanı sıra diğer bilimsel yaklaşan olaya ve konunun psikososyal etmenlerini bilen, o bölgedeki salgın hastalıkları bilen pek çok uzmanlık alanından gelmiş olan kişinin çalışmalarını da engellediler. İnanılmaz bir dayanışma sergiledi Türkiye toplumu. Yani bu aslında gerçekten umut verici böyle bir dayanışmanın olması. Ama tabii bu dayanışmayla ve sadece sivil toplum ağıyla olabilecek bir şey değil. Kamu otoritesinin böyle bir ödevi var topluma karşı. Bunları sağlayamadılar. Her zaman olduğu gibi bilgi şeffaflığı konusunda sınıfta kalmış durumdalar. Ölüm sayısı 50 binler civarında kaldı. Oysa örneğin telefon operatörlerinin verdiği bilgi 300 bin abonenin bir daha telefonundan sinyal alınmadığı şeklinde. Hadi diyelim ki bunların bir kısmının 2 telefonu olsun, 2 aboneliği olsun ama tamamı değildir. Yani 100 binleri bulan ölümle karşı karşıyayız. ASM'mizi, yıkılan ASM'mizi bir gidip görmek istedim. ASM'den çıkan 3-5 kişiyi görünce bir cesaret geldi ve içeri girdim. İçeride bir doktor arkadaşımızın önlüğünü, gözlüğünü ve kaşesini bulabildim. Bir tane yazılı notu var. İlk 2 gün aslında sesini alıyorduk. 3. günden sonra yangın çıkması sonucu kaybettik kızıyla beraber. Okumak, sevmek, yaşamak istiyorum. Kitapları, gazeteleri, her şeyi okuyorum. Canım sıkılıyor, bırakıyorum. Hayatı anlamak, kucaklamak, yaşamak istiyorum diyordu. Ama şu an aramızda değil. Maalesef enkazın altındaki insanlar yukarıda kimse var mı diye soruyordu. 3 gün boyunca kamunun orada acziyeti görüldü. Oraya yardım edebilecek diğer kamu kuruluşları seferber edilmedi. Ve sonuçta ölüm sayısı da beklenenden çok daha fazla oldu. Çok sayıda insan kurtarılabilirdi. Bu bizde tabii bir acı bıraktı. Biz bu nedenle de 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlamadık. Ve vefat eden 103 meslektaşımızı ve 500'den fazla sağlık çalışanını anmak üzere ve tüm yaşamını kaybeden yurttaşlarımızı anmak üzere Adıyaman'da Saat Kulesi'nin önünde bir açıklama yaptık, bir anma yaptık ki o saatin bir önemi vardır. 4'ü 17 geçe durmuştur. Sarsıntıdan dolayı zembereği bozulduğu için artık çalışmıyordur. Depremi de gösteren en önemli anıt olduğu için onun önünde yurttaşlarımızı andık. O gün Türkiye'de saatler durdu, o gün Türkiye'de kalpler durdu, o gün Türkiye'de insanlar öldü. Bir dakika içinde insanlar yakınlarını, akrabalarını, canlarını kaybetti. Mallarını, mülklerini kaybetti. Şiddetli acılar, tarifi olmayan acılar yaşandı. Tüm bunların içinde bir kıvılcım. O kıvılcımların büyüdüğü, o filizlerin yeşerdiği, içimizi ısıtan, sıcaklığın yaşandığı bir koordinasyon merkezimiz oluştu. Zaten biz bu koordinasyon merkezimizi ilk oluşturduğumuz zaman buradan bir yaşam kıvılcımı şeklinde başlattık. Küllerinden doğması için uğraştık ve bunun içinde, bu kadar acının içinde çok güzel bir dayanışma, bizi birbirimize yaklaştıran, birbirimizle hayat bulduğumuz, can bulduğumuz, destek olduğumuz bir dayanışma oldu. Burada bir eşitler ilişkisi var. Burada bir sağlık ekip işi var. Koruyucu sağlık hizmetleri öncelikli bir çalışma var. Ki bu tedavi ediciyi çok daha ihtiyaç azaltan, çok daha
efektif sağlayan, onu da rahatlatan bir şeydir. Ve gelen her arkadaşımız da çok mükemmel çalıştılar sağ olsunlar. Sabah 9'da sahaya çıkabilmeleri için en geç 8'de kalkıyordu arkadaşlar. Hep birlikte kahvaltı hazırlıyorduk. En az 2 tane nöbetçimiz oluyordu. Bu ikisi kahvaltı hazırlayıp bize şey yapıyordu. Mıntıkacı dediğimiz arkadaşlar her gün temizliğini, o bölgenin gidenden sonra ihtiyaçların belirlenmesini, konteynerlerin veya işte çadırların temizliğini vesaire çalışıyor. O anne ne durumda? Annenin bir ihtiyacı var mı? İhtiyacım var dedi ama söylemeye çekiniyor. Sadece bana söylüyor. Diyorum ki söyle bak bunlar sana getirmeye geliyor. Diyor ki onlar cebinden koymuyorum. Hayır ya. Dedim saçmalama öyle. Akşam geldiklerinde en erken 5'te 6'da geliyor ekipler. 8'e kadar hani yemeği yiyip dinlenebildiğimizde 8'deki toplantı en erken yine 10 civarlarında ancak planlamayla beraber bitiyordu. Sonra 10'da yine etrafımızdaki işleri hafif hafif yaptığımızda 12'den önce yatamıyorduk. Günlük bir 6-7 saat uykuyla çoğu arkadaşımız çalışıyorlardı. Burada hiçbir zaman para geçmedi. Hiçbir zaman hiyerarşi olmadı. Kimsenin emeği kimseninkinden daha değerli değildi. Ama her iş çok çok güzel yapıldı. Demek ki yapılabiliyormuş gördü her insan. Bu çok kıymetliydi bence. We bring sympathies to the people of Qatar. We bring deep sympathies to our colleagues in Qatar. I came to Qatar to inspect the situation. And luckily, the family physician was the one that... Tabii Türk Tabipleri Birliği olarak bizim hani bir sağlık hizmeti sunumu gerçekleştirebilme olanaklarımız yok. Bunu organize edebileceğimizi gördük yalnız. Daha çok durum tespiti, bu durum tespitiyle saptanan sorunların kamu otoritesine bildirilmesi ve sorunların çözümü için çaba göstermek gibi bir görev tanımı söz konusuydu. Ancak bu deprem o kadar geniş bir alana yayılmıştı ve sağlık hizmetlerine dair o kadar ciddi bir sorunla karşı karşıya kalmıştık ki enkaz altında kalmıştı tüm sağlık kurumları. Biz ister istemez sağlık hizmeti sunumunun organizasyonunu da nasıl yapabiliriz diye düşünmeye başladık ve bir dayanışma ağıyla, gönüllü hekimlerle, evet hakikaten hak kayıplarını göze alarak, senelik izinlerini kullanarak, oraya giderek o insanlar sağlık hizmeti sunumunu da bir biçimde çözmeye çalıştılar. Gönüller bu işi dert ediniyor. Daha önce de yapmışlar, kurumların bellekleri var, ne yapacaklarını biliyorlar. Yani bu hem danışmayla hem de bellekle ilgili. Çünkü daha önce yapmışlar bu işi yani ilk değil yani onlar için. Ve bu sana ne yapacağını biliyorsun işte. Ya da soruyorsun, soracağın kişiler var yani. Bu ayakta tutuyor, bu güçlü tutuyor yani. Bunu daha önce de söylüyorduk. Sağlık sistemi çökmüş durumda ne yazık ki. Ve bu çöken sağlık sistemi halen sağlıkçıların vicdanı üzerinden gidiyor aslında. Bir hizmet veriliyorsa da sağlık emekçilerinin vicdanı sayesinde yürüyor. Bizim burada yaptığımız çalışma en başından beri insanların ulaşabilecekleri bir sağlık mekanı yokken biz kurduğumuz revirle birlikte işte temin ettiğimiz malzemelerle birlikte olması gereken bir sağlık sisteminin örneğini çıkardık. Gitmediğimiz köy mahalle kalmamıştır gerçekten. Çadır çadır, köy köy gezdik ve oradaki bulaşıcı hastalık riskini değerlendirdiğimiz, işte ben topuk kanı aldım mesela. Ben psikiyatri hekimiyim. Takibi olmayan bebeklerin topuk kanını aldım. Koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik bir sağlık çalışması yaptık ve yine dedim psikiyatri hekimiyim ama buraya geldiğimde boynumda stetoskopumla birlikte çocuk muayene ettim, yetişkin muayene ettim. Şunu yapmadık. Benim özelleşmiş alanım bu ve ben bunun dışında bir şey yapamam demedik. İşte sıkıştığımız o profesyonel alanlarımızın dışına çıkıp hastanelerde çalışamadığımız ortak çalışma düzlemini de kurarak, ertesi günü de birlikte planlayarak, başımızda da bir yönetici olmadan burada bir sağlık organizasyonu kurmuş olduk. Biz hani farklı bir dünya mümkün tartışmasını yürütürken aslında bunu hiç şey yapmamıştık, böyle ete kemiğe büründürme veya böyle somut ortaya koyma alanları görmemiştik. Bu deprem öyle bir andı. Bütün arkadaşlarla iddia ettiğimiz şeyi zorluklarıyla beraber
ortaya koyduk ve diyorum ya yani bizim ne Sağlık Bakanlığı'nınki gibi çok acayip helikopterleri, uçakları, ambulans, özel ambulansları falan hiçbir şeysi yoktu. Ama çoğu gittiğimiz yere ne yazık ki şunu diyorlardı, ilk gelen sağlık ekibisiniz. Evet, yetemediğimiz elbette olmuştur. Sınırlılıklarımız var, yapamayacaklarımız var. Bunu farkındayız. Ama o dayanışmayla olabildiğince yaralarımızı birlikte sarmaya çalıştık. Belki denizde bir damlaydı ama Adıyaman'da özellikle çalışmaları yürütürken halktan aldığımız geri dönüşlerden biri, hatta gördüğümüzde bir hasta yakınıydı kendisi. Sahada hep TTB vardı. İyi ki varsınız diye geri dönüşler alınca da o aslında o dayanışmanın yaşattığını, belki böyle klasik slogan var bir şey olacak ama gerçekten dayanışma yaşatıyor ve güç veriyor bize. Dayanışma, birlikte çalışma. Gerçekten halkların birbirine dayanışmasının önünde kimse duramıyor. Cezalandırılmaya rağmen dayanışma iradesi gösteriyorlar. Bütün ötekileştirmelere rağmen dayanışmanın varlığı umut vericiydi. Halkların ayrıştırmayı tek tek çözdüğünü, bir arada birlikte yaşamın iradesini ortaya koyduklarına tanık olduk. Bu ülkede birlikte yaşam için umut olduğunu gösteriyor. O bakımdan da ayrıca bunun sınanmış olduğu ve sınanmanın da başarıyla geçilmiş olduğu bir dönem, deprem dönemi Türkiye için, Türkiye halkları için ben bunu gözlemledim.